Her şey 2019 yılında başladı. 2019'un Şubat ayında Mardin'de yoğun yağmurlar neticesinde bir takım istinat duvarları yıkılmaya başladı. Görünüşte olumsuz gibi gözüküyordu ama yıkılan duvarların arkasından hemen hepimizin unuttuğu 3 Artuklu hükümdarının kabrinin bulunduğu bir meşhet, yani şehitlik, muhteşem tarihi bir medrese ve sahabeler dönemine, peygamberimize kadar geçmişi olan bir büyük sahabenin mezarının izleri ortaya çıktı. Mardin sokaklarında gezerken heyecanlanmamak, eğer azıcık konunun vukufiyetine sahipsek mümkün değil. Çünkü taşı, toprağı, tarih ve bu tarih öyle kıymetli bir tarih ki bizim geçmişimizi anlatan, 300 sene boyunca Mardin merkez olmak üzere bu coğrafyalarda at koşturan, hüküm süren Artuklara ait bir tarih. Mardin Artukluları. Biliyorsunuz Artuk Bey Alparslan'ın kumandanlarından bir tanesiydi. Ve oğlu Melikşah'ın emriyle bizzat Ahsa'ya kadar gitmiş, Karmatileri püskürtmüş, sindirmiş, Diyarbakır'ın fethine katılmış, oradan Kudüs'e geçmiş, Melikşah'ın erkek kardeşi Tutuş'a yardım etmiş, yıllarca Kudüs valiliği yapmış, orada bir Mardin Artuklu hankahı yaptırıp onun bahçesine defnedilmişti. Ve daha sonra Fatimilerin Kudüs'ü ele geçirme dönemi, yani yıl 1098'de oğulları yukarıya, kuzeye çekildiler ve işte onun oğullarından bir tanesi Necmettin İlgazi Mardin Artuklu devletinin kurucusu oldu. Buraya geldi ve bu gördüğünüz yerde bir devlet kurdu. Bu devlet tam 300 sene boyunca hüküm sürecekti. Mardin sokaklarında gezerken bu büyük devletin izlerini hemen her köşede görebilirsiniz. Ama çok dikkatli bakarsanız görebilirsiniz. Yoksa görmeniz mümkün değil. Bugün çok özel bir dosya için huzurlarınızdayım. Öncelikli olarak Mardin'de bu konu hakkında beni bilgilendiren, bu konulara yıllarını vermiş kıymetli araştırmacılara yürekten teşekkür ederek başlamak istiyorum. Her şey 2019 yılında başladı. 2019'un Şubat ayında Mardin'de yoğun yağmurlar neticesinde bir takım istinat duvarları yıkılmaya başladı. Görünüşte olumsuz gibi gözüküyordu ama yıkılan duvarların arkasından hemen hepimizin unuttuğu 3 Artuklu hükümdarının kabrinin bulunduğu bir meşhet, yani şehitlik, muhteşem tarihi bir medrese ve sahabeler dönemine, peygamberimize kadar geçmişi olan bir büyük sahabenin mezarının izleri ortaya çıktı. İşte o duvar, bu gördüğünüz duvardı ve 2019 yılının Şubat ayında yağan yağmurlar istinat duvarının bu gördüğünüz kısmını yıktı. Bakın sıcağı sıcağına hepsi burada duruyor ve bu yıkıntıların altından bir medrese kendisini gösterdi. Hüsamettin Timurtaş Medresesi. Gelin biraz daha yaklaşalım yapıya. Şimdi az çok Mardin'e gelmişseniz ya da Mardin'deki tarihi yapılara vakıfsanız bilirsiniz ki Mardin Artuklu medreselerinin hemen çoğunun avlularında ilginç duvar nişleri içerisinde şadırvanları vardır. Eyvanları vardır. Kasımiye'de vardır, Zinciriye'de vardır, hemen hepsinde. Eyvan, avlu içi eyvan, şadırvan eyvanıdır o. Oradan su akar. Su böyle bir hayat ve ölüm yolu üzerinden gelip havuza dökülür. İşte duvarın yıkılmasıyla beraber arkada Hüsamettin Timurtaş Bey'in medresesinin o şadırvan eyvanı içerisindeki o şadırvan nişi tüm güzelliğiyle ortaya çıktı. Ve tabii bir gerçek yeniden tartışılmaya başlandı. Gerçi Türkiye'de çok tartışıldığı yok da tartışılsın diye zaten bu videoyu yapıyoruz. Tartışılsın, konuşulsun, düşünülsün, dertlenilsin ve tarih lütfen yeniden ortaya konulsun. Bahsettiğimiz adam kim? Artuk Bey'in bizzat torunu, Necmettin İlgazi'nin oğlu,
Necmettin İlgazi Mardin merkezli Mardin Artuklar Devleti'ni kuruyor ve o öldükten sonra önce Meyya Farik'in yani Silvan'a defnediliyor. Sonra oğlu Hüsamettin Timurtaş Bey babasının ve kardeşinin cenazesine kale hemen yukarıda Mardin Kalesi'ne getiriyor. Ondan sonra da kendi yaptırdığı Meşhed'e şehitliğe defnediyor. Bu arada Hüsamettin Timurtaş Bey yani Mardin Artuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı geliyor ve buraya bir medrese yaptırıyor. Hüsamiye Medresesi. İşte yıkıldı, yok oldu, artık yok, izini bile bulmak zor denilen medrese 2019 yılının Şubat ayında o yoğun yağmurlarla istinat duvarının yıkılmasıyla olduğu gibi ortaya çıktı. Yani medreseyi kaybetmişiz. Hatırlanmasın diye üzerine bir istinat duvarı çekmişiz. Hatta kalkıp yıllar önce üstüne bir de okul yapmışız. Şimdi Allah'tan o okul binası da yıkıldı. Yani tarihi gömmeye ne kadar meraklıyız. Geçmişi unutmaya ne kadar meraklıyız. Birileri bize geçmişimizi unutturmaya çalışırken biz onların ekmeğine yağ sürercesine biz de üstüne üstlük neden bunları yapıyoruz? Anlam veremiyorum. Bakın şu gördüğünüz Hüsamiye Medresesi'nin içinde 3 tane Artuklu hükümdarının mezarı var. Bazı kaynaklar medreseyi yaptıran Hüsamettin Timurtaş Bey'in kabrinin burada olduğunu söylüyorlar. Mesela İbnül Ezrak kabrin burada olmadığını, Meşhed'de olduğunu söylüyor. Ali Emiri Bey bugün Necmettin Mescidi olarak adlandırılan, o da Mardin'de birçok Artuklu hükümdarının kabrinin bulunduğu çok önemli bir şehitliktir. Orada defnedildiğini söylüyor. Osmanlı son dönemde yaşamış, Mardin tarihine çok ciddi yatırım yapmış Abdüsselam Efendi ise kabrin burada kendi yaptırdığı medrese içinde olduğunu söylüyor. Kimin? Artuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Hüsamettin Timurtaş Bey'in. Ama onun kabri burada ya da değil, bunu tartışırız. Ama kabrinin net burada olduğunu bildiğimiz Artuklu Üniversitesi öğretim görevlilerimizden Zekai Erdal Bey makalesinde özellikle vurguladığına göre burada net 3 tane Artuklu hükümdarının kabri var. Kim bunlar? Bir tanesi Hüsamettin Timurtaş Bey'in oğlu 1160'lı yıllarda vefat eden Necmettin Alpi Bey'in kabri burada. Bir de ondan 200 sene sonra 1300'lerde vefat eden 2 ayrı Artuklu hükümdarının da kabirleri burada bulunmakta. Kabirler nerede derseniz bizim sonradan okul yaptığımız, okul şimdi yıkıldı, o yukarıdaki yapının altında olduğu düşünülüyor. Bunları nasıl netleştireceğiz? Elimizdeki ana kaynaklar, arşiv vesikaları bunları söylüyor. Duvar da yıkıldı. Medrese de ortaya çıktı. Artık bu mezbele kaldırılacak. Burada kazılar yapılacak. Medrese her şeyle ortaya çıkarılacak. Eksikler tamamlanacak. Meşhed, Artuklu hükümdarlarının mezarlarına ulaşılacak. Bir şey daha yapılacak. Nedir o? Sahabe Efendimizin kabri ortaya çıkarılacak. Hadi oraya doğru gidelim. Bakın, yüreğim anlatmaya dayanmıyor ama anlatmak zorundayım. Bugün üzerinden yol geçirdiğimiz bu yer Mardin'deki 3 sahabe mezarından bir tanesinin kabrinin olduğu yerdi. Mardin'de sahabeler mi yatıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat döneminde yaşamış o özel insanlar mı yatıyor? Evet, Mardin'de tarihi vesikalara göre 3 sahabemizin birebir net kabri bulunmaktadır. Bir tanesi halk arasında Şeyh Çabuk diye adlandırılan Efendimiz Aleyhisselam'ın ulağıdır. Buraya gelmiştir, burada kalmıştır, burada vefat etmiştir ve Şeyh Çabuk Camii diye adlandırılan ve Emevilere kadar geçmişi giden çok kıymetli tarihi bir mescidin içinde yatmaktadır. Enes bin Abdullah Hazretleri. İkinci zat Hazreti Ali'nin bizzat süt kardeşidir. Mardin'de Şeyh Muhammed Ez-Zırrar türbesi var. Hala ayakta şükür. Hazreti Ali'nin süt kardeşi. İkinci sahabemiz odur. Üçüncü sahabemiz kimdi? Muhammed el-Farisi Hazretleri. Muhammed el-Farisi Hazretleri'nin kabri işte şu gördüğünüz yolun altında ya da bu istinat duvarının önünde. Peki ne vardı orada? Artuklu hükümdarı Hüsamettin Timurtaş Bey bu medreseyi buraya boşuna mı yaptırdı sanıyorsunuz? Bakın, bir yere bir medrese yapılır, yaptıran bani
onun yanına defnedilmek ister. Bir yere bir medrese yapılır, orada çok kıymetli bir zat yatıyordur. Bir yere bir medrese yapılır, oranın mukaddes bir hüviyeti vardır. Bu şekilde tarihte medrese çok. Hemen örnek vereyim. Fatih İstanbul'u fethettiğinde Akşemseddin Hazretleri Ebu Eyyub el-Ensari Eyüp Sultan'ın kabrini keşfen kerameten bulduğunda Fatih onun kabrinin üstüne medrese yaptırmıştır. Yanına da cami yaptırmıştır. Fatih döneminin Eyüp Sultan Camii'ne bakın. Ters T planlı cami vardır. Caminin önünde medrese avlusu vardır. Eyüp Sultan'ın kabri nerededir biliyor musunuz? O medresenin avlusunun tam ortasındadır. Ama maalesef 1766 depreminde Eyüp Sultan Camii yıkıldığında, yani büyük hasar gördüğünde 3. Selim cami ve medreseyi yenilerken camiyi yeniden bugünkü barok haliyle yaptırmış, medreseyi yaptırmamış, yarım bir avlu yaptırıp yarım avlunun bitişiğinde türbe tabii ki orijinal yerinde duruyor. Türbenin arkasına medrese avlusunu uzatmamıştır. Yani Fatih niye oraya medreseli bir cami yaptırdı? Eyüp Sultan orada yatıyor diye. Orada okuyan öğrenciler onun manevi havasında yetişsin diye. Hüsamettin Timurtaş Bey de aynı şekilde bu medreseyi buraya niye yaptırmıştı? Çünkü Muhammed el Farisi Hazretlerinin kabri burada olduğu için yaptırmıştı. Bakın size hemen bir iki arşiv vesikası göstereceğim. Şimdi hemen belgeleri aldım geldim. Önce size şu fotoğrafı göstermek istiyorum. Bakın fotoğrafta şu görmüş olduğunuz bina, Bu arada bu binadan bahsedeyim. Bu bina hani böyle yeni gibi gözüktüğüne bakmayın. Bu bina Osmanlı'da 16. yüzyıla kadar geçmişi giden çok önemli bir bina. Bu bina Mardin'de hükümet binası olarak kullanılıyor. Bina şu an Mimarlık Fakültesi olarak hizmet vermekte ama Osmanlı'da hükümet binası olarak vazife görmüş. Şimdi bu fotoğrafa bakarsanız bu fotoğrafta burada şu gördüğünüz bina, şu gördüğünüz hükümet binası. Hükümet binasının yanında bir kubbe gözüküyor uzakta. İşte bu fotoğraf bizim için çok önemli. Bu kubbe size az önce anlattığım Hüsamiye Medresesi'nin camisinin kubbesi. Bu kubbenin altında ne vardı? Muhammed el Farisi Hazretlerinin sahabeden bu kıymetli zatın kabri vardı. Çünkü kabrin üstüne cami yapıldı. Türbeli bir cami oldu. Yanına da medrese yapıldı. Hüsamettin Timurtaş'ın medresesi yapıldı. Peki bu caminin olduğu yer tam neresiydi? Caminin olduğu yer işte tam burasıydı. Peki bu konuda bir delilimiz var mı? Var. Elimizdeki Osmanlı dönemine tarihlenen bir tayin belgesi. Şu görmüş olduğunuz tayin belgesi. Hemen size belgeden bir cümle okuyacağım. Sıkmamak için hepsini okumuyorum. Bakın belgenin tercümesinde burada Mardin'de vaki Şeyh Muhammed el Farisi Kuddüs-ü Sirruh Hazretleri Merkad-ı Şerifine, anladınız değil mi? Merkad-ı Şerif demek bizzat cenazesinin bulunduğu yer demek yani. Makam falan değil. Bizzat. Muhammed el Farisi Kuddüs-ü Hazretleri Merkad-ı Şerifine muttasıl. Muttasıl ne demek? Dip dibe. Mescid-i Şerif'in imamet ciheti diye gidiyor. Yani buradaki Muhammed el Farisi Hazretleri merkadı, yani kabrinin de bulunduğu camiye yeni bir imam atanmış ve atanan imamın bu atama belgesinde bizzat bu binanın dibinde bulunan diye anlatılıyor. Ben anlattım. Benden günah gitti. Yarın öbür tarafta sen biliyordun sustun, sen biliyordun konuşmadın, anlatmadın. Kimse bana demeyecek. Bu kamerayı tutan kıymetli kardeşime de kimse bir şey demeyecek. Ama bunu duyup da etkisi yetkisi olup da sesini çıkarmayan olursa, oturan olursa, ilgilenmeyen olursa, kulağın üzerine yatan olursa kendisi çeker. Vebal onların üzerine olur. Şu gördüğünüz yolun olduğu yer, şu gördüğünüz istinat duvarının altı, bütün buralar yoklanmalı, kazılmalı. Bu gördüğünüz enkaz kaldırılmalı. Hüsamettin Timurtaş Bey'in medresesi ortaya çıkarılmalı. Bu muhteşem şadırvandan yine su akmalı. Arkasında bir dönem üzerine okul yaptığımız o yer, yapı hala duruyor. Onun altında 3 Artuklu hükümdarının bizzat kabirleri keşfedilmeli. Hüsamettin Timurtaş Bey'in de kabri burada olabilir. Net bilmiyoruz. Yani çünkü 3 önemli tarihteki şahsiyet 3 farklı yerde olduğunu söylüyor.
Belki burada, belki diğer yerlerde. Ama 3, Artuklu hükümdarının net kabri burada. Bunlar ortaya çıkarılmalı ki biz bu ecdadın torunlarıyız diyebilelim. Artuklular atalarımız diyebilelim. Alparslan'ı sevmeyen var mı? Herkes Alparslan'da Alparslan. Alparslan'ın komutanı, komutanın torunu yaptırmış ya. Yani bunlara sahip çıkmıyorsak Selçuklu dememiz de yalan, Osmanlı ecdat dememiz de yalan olacaktır. Lütfen sahip çıkalım. Bakın dün gece 3'te yattım. Saat 5.30'da kalktım. 2,5 saat uykuyla sabahın 6-6.30'da Mardin'den çok kıymetli tarihsever kardeşlerimle buraya geldim. Ve şu yayını yapıyorum. İncin top atıyor bakın, bomboş daha buralar. Sabancı Müzesi yanımıza daha açılmadı. Buradayız. Bizi buraya getiren dertle lütfen ehliyetli kişiler dertlensin. Şu esere, şu mezarlara sahip çıksınlar. Sahabe mezarı var. Artuklu hükümdar mezarları var. Bir medrese var. Tarihi bir cami var. Daha ne istiyorsunuz? Ayağa kaldırılması gereken koca bir Mardin tarihi var. Bekliyoruz.